Herkese selam. Bugün sizlerle Testere film serisi hakkında konuşacağız. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Sinemada seri katil hikayelerini temel olarak ikiye ayırabiliriz. Birincisi en çok karşımıza çıkan örneği seri katilin bir dedektif veya dedektifler tarafından yakalanmaya çalıştığı polisiye adı altında etkilendiğimiz filmlerdir. İkincisi ise polisin kurguya dahil edilmediği, katil ile kurbanları arasında geçen, katilin kimi zaman doğaüstü güçlerin alabildiği, korku kodlarıyla yazılan slasher, teen slasher gibi alt türleri de içine alabilen korku filmleridir diyebiliriz. Son dönemin en çok konuşulan korku film serisi Testere'yi ise iki kategoriye de dahil edebiliyoruz. Bu özelliği de tür kapsamında kıymetini arttırıyor. Serinin her filminin birer istismar sineması örneği olması ise başarısının sorgulanmasına neden oluyor. Kuşkusuz ki bu durumun korku sineması özelinde 70'li yılların korku eğilimlerine dönüşün bir işareti olduğunu da unutulmamalı. Öncelikle 70'li yılların sonu ve 80'li yıllar seri katil tiplemeleriyle efsaneleşen korku filmlerinin dönemiydi. Freddy, Halloween, Jason 13. Cuma, öldürülemeyen bir şekilde geri dönebilen ve birer korku ikonuna dönüşen bu karakterler uzun serilerle günümüze kadar sirayet etti. Bu başarının bir benzerini de 2000'li yıllarda gördük. Yönetmen James Wan'ın senarist Lake Whannell ile birlikte yarattıkları Testere çok geçmeden uzun bir seriye dönüştü. 80'lerde ve 90'larda Freddy Krueger, Michael Myers ve Jason Voorhees ne ifade ediyorsa Testere'nin seri katili Jigsaw da bunu 2000'li yıllarda karşılığı oldu. Bu anlamda James Wan'ın 80'li ve 90'lı yılların slasher mirasını devraldığını görüyoruz. Saw serisinin 7. filminin adı Saw 3'te sona erdiğini düşünüyorduk. Ki Hollywood bizi yine şaşırtmadı. Kurbanlarının yanlış yola sapan insanlar arasından seçen ve onları hayatlarının değerlerini anlamaları için ölümcül bir oyun oynamak zorunda bırakan Jigsaw, oyunun kurallarına göre oynadıkları takdirde kurbanlarına yeni bir hayatın kapılarını da açan bir seri katil. Dolayısıyla Jigsaw'un felsefesi onu diğer seri katillerden ayırıyor. Esasında kendi halinde yaşayan John Kramer kansere yakalanıyor ve bu hastalıkla mücadelesi beklenen direnci gösteremiyor. İntihar girişiminde bulunup başarısız olduğunda nihai amacını buluyor. John Kramer veya kurbanları üzerinden öleceğimiz tarihi bilseydik göstereceğimiz reaksiyon ne olurdu? Kalan hayatımız nasıl yaşardık? Hayata bakışımız değişir miydi? Gibi soruları sorabiliriz. John Kramer cevapları yaşayarak buluyor ve felsefesini de sorular etrafında şekillendiriyor. İnsanlar ölümünün soğukluğuyla yüzleşmeli, hayatları için fedakarlıkta bulunmalı ve mücadele etmeliler. Kramer'in yaşadıklarını yaşamalı ve onun gördüklerini görmeliler. Ancak böyle yaparlarsa hayatları anlam kazanabilir, yanlış yoldan dönebilirler. Bu doğrultuda Jigsaw'un insanların hayatlarına müdahale ederek dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmek istediğini düşünmemiz olası. Ancak düşüncesi ne olursa olsun seçtiği yöntem ulvi amacını anlamsızlaştırıyor. Onun acımasız bir katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Jigsaw'un "ben kimseyi öldürmüyorum, katil değilim" minvalindeki açıklamaları sadece kendisinin ve birkaç takipçisinin inandığı safsatadan öte gitmiyor. Jigsaw'un yaptığı şey vahşet saçarak insanlara hayat dersi vermek, kurbanlarına küçük de olsa kurtulma şansı vermesi ve kurtulduğunuz takdirde yepyeni bir insan olacağınızı müjdelemesi, incelikle hazırlanmış tuzakları ve yapacağınız fedakarlıkları düşününce çok da anlamlı gelmiyor. Zaten şiddet ve zulüm getiren hangi öğreti amacına ulaşmıştır ki? Hadi gelin, hazırsanız başlayalım. Testere. İlk filminde ayaklarından zincire bağlanmış olarak köhne bir mekanda uyanan iki insanın hayatta kalma savaşına tanık olduk. Karakterimiz başlarına ne geldiğini anlamaya çalışırken filmin bizleri yönlendirdiği bir hikaye kurgusu eşliğinde arkamıza yaslandık ve düğümü çözmeye çalıştık. Flashback sahneleriyle kapalı olan gerilimin dışına çıkabilen, zayıf da olsa polisiye örgüsü de bulunan bu ilk film özellikle sürpriz finaliyle türü sevenler için unutulmaz bir korku deneyimine dönüşmekte pek zorlanmadı. Hikayenin ana ekseninde iki kurbanımız var. Jigsaw'un kurguladığı oyun gereği sadece biri hayatta kalabilecek ya da yanlarına bırakılan testere ile ayak bileklerini kesebilir ve bu oyuna bir son verebilirler. Kendi hayatı için ne kadar ileri gidebilirsin diye soruyor Jigsaw ve kurbanlarının sınırlarını zorlamasını istiyor. Yönetmen James Wan kan ve şiddeti ön planda tutuyor ve istismar sinemasına yakın duran tavrı da filmin amacını tartışılır kılıyor. Her ne olursa olsun
Matematiği iyi kurulan Sov, türe yenilik getirmemesine karşın ulaştığı nokta itibariyle özgün sıfatını hak ediyor. Yönetmen Won'un seyircinin dikkatini bir an bile dağıtmayan, hikaye kurgusu ve anlatısının ve de gerilimi hissetmemizi sağlayan enfes soundtrack çalışmasının hakkını teslim etmemiz gerekiyor. IMDb puanı 7.6. Testere 2. James Wan'un çekilmesiyle yönetmen koltuğunu Darren Lynn Bousman devraldı. Sov, devam filmleriyle bir seriye dönüşebilmek için son derece uygun bir projeydi ve serinin ikinci filmi kısa sürede izleyiciyle buluştu. İlk filme göre daha çok ölümcül oyunlu, daha çok sürprizli, daha çok karakterli ve daha çok komplike bir senaryoyla hedefi büyütmeye çalışan senarist Vanil ile yönetmen Bousman esasında bir devam filminden beklenebilecek hemen hemen her şeyi yapıyor. İlk filme halal getirmemelerine ve bir noktaya kadar başarılı da olmalarına karşın Sov 2, seyirci üzerindeki aynı etkiyi bırakamayan bir devam filmi olmaktan kurtulamadı. Bir eve kapatılan kurbanlarımızın kurtulabilmek için kurulan tuzaklara düşmeleriyle kendisini yakalatarak polislere de oyuna dahil eden Jigsaw'un büyük oyununu paralel olarak izliyoruz. 90'ların polisiye klasiği Seven'dan aşırılmış bir fikir olsa da Jigsaw'un kendini yakalatmasıyla felsefesini biraz daha iyi anlama fırsatı buluyor, onu daha fazla görüyoruz. İlk filmi kurulan bağlantılar gibi hoş detaylar da seyirci keyfini arttırdığını söyleyebilirim. IMDb puanı 6.6. Testere 3. İlk filmde gönderme yapan açılış sekansıyla izleyicimiz filmin ne kadar sert olacağını işaretini veren Saw 3'ü serinin bir önceki halkasında olduğu gibi yine Darren Lynn Bousman yönetti. Üçüncü filminde durumu ağırlaşan Jigsaw'un yardımcısı Amanda ile oyunlarına devam ettiğini görüyoruz. İlk filmde Jigsaw'un kurbanlarından biri olup hayatta kalmayı başaran, ikinci filmde oyuna dahil edilen Amanda, üçüncü filmin kilit ismi diyebiliriz. Hayatla ölüm arasında oyuncu çizgide gezinen Jigsaw bu durumu dahi kurbanı için ölümcül bir oyuna dönüştürecek kadar ileri gidiyor bu kez. İlk iki filme oranla bakmakta zorlanacağımız sahne sayısının artması bir handikapa dönüşse de filmin merkezinde kurbanlar yerine Jigsaw'un yerleştirilmesiyle farkını ortaya koyabildi. Testere 3 sonuçta kurbanlarının birbirine benzeyen hikayeleri ve gördükleri işkencelerle kendilerini tekrar eden bir seri olmaktan kurtulamayan Saw'un farklı yollara saptığında takdir görmesi anlaşılabilir karşılanmalı. Saw 3 kurgusu ve finaldeki sürpriziyle serinin en iyi devam filmi olmayı başarıyor. IMDb puanı 6.2. Testere 4. Dördüncü filmle birlikte Saw serisi anlamsızlaşmaya başladı. Bunun başlıca sebebi de cesur bir kararla Jigsaw'un öldürülmesiydi. Seri üçleme olarak kalabilseydi daha iyi hatırlanacaktı. Jigsaw'un otopsisiyle açılan Saw 4, otopside seri katilimizin midesinden çıkan kasetle yeni bir boyut kazanıyor. Her şey yeni başlıyor mesajı veren Jigsaw'un eserini devam ettirme konusunda ne kadar istekli olduğunu görüyoruz. Ancak Amanda'da devre dışı kaldığına göre oyunlar nasıl devam edecekti? Filmin bu soruya verdiği cevap bir hayli can sıkıcı. Serinin dördüncü halkası Riggs adlı polis dedektifin Jigsaw'un kendisi için hazırladığı sınavlarla ilerliyor. Diğer yandan Jigsaw'un eşinin sorgusunu izliyoruz ve suç ortağı olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Flashback sahneleri Jigsaw'un kanser olmadan önceki hayatından kesitler sunarak karakterinin dönüşümünü daha iyi anlamamızı sağlıyor. Filmin belki de tek artısı bu denebilir. Saw 4'ün oyunları, kurbanları ve finaldeki kötü sürpriziyle bayağılaştığı ve Saw serisinin bu filmle birlikte uçurumdan aşağıya yuvarlanmaya başladığı söylenebilir. IMDb puanı 5.9. Testere 5. Saw serisinin her filminin önceliklerinin boşluklarını doldurmak ve izlediğimiz sahnelerde yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlamak gibi bir işlevi var. Testere 4 serinin ikinci ve üçüncü filmlerine geri dönmemizi sağlarken dördüncü filmde Jigsaw'un misyonunu üstlenen dedektif Hoffman'ı ve onu yakalamaya çalışan başka bir dedektifi odak noktasına yerleştiriyor. Testere 4 gibi 5. bölümün de temel sorunu seriye devam ettirebilmek adına büyük hayayı sakız gibi uzatmak. Dedektif Hoffman'ın motivasyonunu anlamakta zorlanıyor ve ikna edici bulmuyoruz. Bu da filmi ciddiye almamızı zorlaştırıyor. Şu bir gerçek ki Hoffman'ın misyonu devralmasıyla geri dönüyoruz. Jigsaw, Hoffman'ı eğitmesi, kendi deyimiyle rehabilite etmesi, Jigsaw'u Saw serisinin canlı tutabilmek için bulunmuş en iyi bir yöntem. Buna karşın dedektiflerin birbirlerinin kuyusunu kazmasını ve kurbanlarının yaşam savaşının heyecan yaratmaktan uzak olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Serinin ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerinin yönetmeni Bousman, koltuğuna oturtulan deneyimsiz David Hackel'ın ortaya koyduğu işin de vasatı aşmadığı bir gerçek. IMDb puanı 5.8. Testere 6. Serinin bir önceki filminde olduğu gibi
yine iki yönetmenlik deneyimini yaşayacak bir isimle Kevin Greutert anlaşılarak yola çıkan Testere 6, kan ve şiddet oranının artmasıyla ters orantılı olarak düşüşün düştüğü bir seri üretim ürünüydü. Açılışta izlediğimiz sahneyle artık işlerin iyice çığırından çıktığını anlıyoruz. Bu filmde ortaya çıkan sorun, filmin girişinde kurbanlardan birinin hayatta kalma motivasyonu doğrultusunda yaptıkları diyebiliriz. Ana hikayeye girildiğinde bir sigorta şirketi çalışanlarının hayatlarını patronlarının eline bırakıldığı birçok aşamadan oluşan bir oyun izliyoruz. Bu bölümde Jigsaw'un misyonunu devam ettiren dedektif Hoffman için çember daralıyor. Jill Tak, yani Jigsaw'un eşi, kocasının vasiyetini yerine getirmeye çalışıyor ve onun da masum olmadığını anlıyoruz. 6. bölümde her anlamda işin suyunun çıkarıldığını söyleyebiliriz. 3. bölümün sürpriz sonunun üzerine başka bir sürpriz eklenmesi, aslında öyle değilmiş dediğimiz olayların aslında öyle de değil denilerek sürekli değiştirilmesi ciddiyetten uzaklaştığının bir göstergesi. Testere 6 serinin en zayıf bölümlerinden biri. IMDb puanı 6.0. Testere 3'te, serinin son filmi olarak duyurulan Saw 3'te oyunların artık iyiden iyiye şova çevrildiğini görüyoruz. Camdan bir odada halkın gözü önünde gerçekleşen oyunla artık seyirciye önceki filmlerde görmediği şeyler sunulmak istediğini anlıyoruz. Bu uğurda tutarlılık ve inandırıcılığın rafa kaldırıldığını, şovun ön plana alındığını net bir biçimde söyleyebiliriz. Zaten filmin 3'te olması da bunu destekliyor. Serinin 7. filmiyle diğer 5 devam filminin eksik parçaları tamamlanıyor. İlk filmde ayağını testereyle keserek kurtulan doktora ne olduğunu öğrenememiştik. Saw 3'te bu soruyu cevaplayarak açılıyor ve Çember Doktor Gordon'un karakterine biçilen rolle tamamlanıyor. Jigsaw'un oyunundan kurtulduğunu söyleyerek şöhret alan sahtekar Bobby Dagan ve ona bu yalanda arka çıkanların oyuna tabi tutulduğunu ve kontrolden çıkan dedektif Hoffman ve Jigsaw'un eşi arasındaki ölüm kalım savaşını izlediğimiz bu son bölüm gore ve vahşet sahneleriyle korkudan ziyade gerçek bir istismar filmi örneği olduğunu haykırıyor. IMDb puanı 5.6. Jigsaw filmimizin bir kovalamaca sahnesiyle açılışını yapıyor. Polislerce köşeye sıkıştırılan Edgar elindeki tetikleyiciyi göstererek dedektif Holler'ın hemen gelmesini, aksi takdirde 5 kişinin öleceğini ilan ediyor. Holler'ın gelmesi durumu değiştirmiyor. Edgar polislerce vuruluyor ve oyun başlıyor. Kapalı bir yerde 2 kadın ve 3 adamdan oluşan bir grup ile karşılaşıyoruz. Eleanor, Anna, Ryan ve Mitch kafalarına kova geçirilmiş ve zincirlenmiş bir şekilde kaderini bekliyor. Başlarına ne geldiğinin ve neler geleceğinin farkında olmayan bu grup yardım dilenmeye başlıyor. Derken Jigsaw'un sesi yankılanıyor ve kurbanlara içinizdeki şeytanlardan, ruhunuzdaki yalanlardan temizlenerek kurtulun çağrısını yapıyor. Kurbanlar daha ne olduğunu anlayamadan ilk tuzak çalışıyor ve zincirler tarafından duvara gömülü testerelere doğru sürükleniyorlar. Her seride olduğu gibi ilk tuzak, bir kayıp, 4 hayatta kalan ile sonlanıyor. Tüm bunlar olurken halka açık bir alanda kafasında kova olan erkek cesedi bulunuyor. Otopsiyi üstlenen Logan cesedin boynuna yerleştirilmiş ve üzerinde sonra 4 vardı yazan USB'yi buluyor. USB'de Jigsaw'un sesini duyan ve Logan ve Holler'ın şaşığına dönüyor. Bir tarafta Jigsaw'un kurbanlarının tüm işaretlerini taşıyan ceset, diğer tarafta 10 yıldan uzun bir süredir ölü bildikleri Jigsaw, John Kramer'ın sesi kafalarını iyice karıştırıyor. İkinci tuzağın çalışmasıyla birlikte işler iyice karışıyor, olaylar gelişiyor. Filmimizin IMDb puanı 5.8. İzleyip bu film serisi hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Daha fazla dizi ve film incelemesi için kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz.